Bir ipek parçası gerçekten bir imparatorluğun kaderini değiştirebilir mi? Merhaba arkadaşlar, ben Ferruh Gün. Bugün size elimde tuttuğum bu romanı tanıtmak istiyorum. Bu kitabın adı Hanane. Bu bir tarihi roman. Ama aynı zamanda sizi 9. yüzyılın İstanbul'una götüren bir zaman yolculuğu. O dönemde İstanbul, yani Konstantinopolis, dünyanın en önemli şehirlerinden biriydi. Doğu ile Batı'nın kesiştiği yer, İpek yolunun son durağı. Farklı dinlerin, farklı kültürlerin ve farklı insanların bir arada yaşadığı büyük bir şehir. Ve işte bu roman tam da o dünyanın içinde geçen bir hikayeyi anlatıyor. Peki bir insanın kaderi bir kumaş parçasıyla değişebilir mi? İşte Hanane romanının hikayesi tam olarak bu soruyla başlıyor. Bu tür tarih ve kültür içeriklerini seviyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi gelin sizi 1200 yıl önceki Konstantinopolis'e götüreyim. Şimdi bir an için gözlerinizi kapatıp hayal edin. Ayasofya'nın dev kubbesi gökyüzüne yükseliyor. Haliç'te ticaret gemileri var. Sokaklarda farklı diller konuşuluyor. Arap tüccarlar, Bizans askerleri, Pers sanatkarlar, Rum rahipler ve bütün bu karmaşık dünyanın ortasında bir şehir, Konstantinopolis. O dönemde dünyanın en zengin, en güçlü ve en gizemli şehirlerinden biri. Ve bu şehirde bazen bir ipek parçası bile tarihin yönünü değiştirebiliyor. İşte bu romanın çıkış noktası tam olarak bu soru oldu. Bir ipek rulosu gerçekten dünyayı değiştirebilir mi? Bu romanda iki ana karakter var. Birincisi Hanane. Hanane bir tüccarın kızı. Ama sıradan bir tüccar kızı değil. İpek desenleri çizen, sanat ruhu olan, dünyayı merak eden bir genç kadın. Ama yaşadığı toplumda kadınların özgürlüğü sınırlı. Onun dünyası yüksek duvarların arkasında. Fakat hayalleri o duvarların çok ötesinde. Diğer karakter ise Nikolaos. Nikolaos Bizans sarayında çalışan genç bir katip. İmparatorun fermanlarını yazan, sarayın politik sırlarını bilen biri. Bizans sarayı dışarıdan çok görkemli görünür. Ama aslında saray aynı zamanda tehlikelidir. Bir yanlış kelime, bir yanlış cümle, bir insanın hayatını tamamen değiştirebilir. Nikolaos tam da böyle bir dünyanın içinde yaşıyor. Şimdi düşünün. Bir tarafta Müslüman bir tüccarın kızı Hanane, diğer tarafta Bizans sarayında çalışan bir Hristiyan katip Nikolaos. İki farklı kültür, iki farklı dünya ve bir gün bu iki insanın yolları kesişiyor. İşte bu roman aslında bu karşılaşmanın hikayesi. Ama sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda bir medeniyet hikayesi. Çünkü o dönemde Konstantinopolis gerçekten dünyanın merkeziydi. Çin'den gelen İpek yolu bu şehirde bitiyordu. İpek sadece bir kumaş değildi. İpek zenginlik demekti, siyaset demekti ve bazen savaş sebebi demekti. Bizans sarayı özellikle mor renkli ipeğe büyük önem verirdi. Çünkü mor renk imparatorluk gücünün sembolüydü. Bu nedenle bir ipek parçası bazen bir devletin kaderini bile etkileyebilirdi. Ben bu romanı yazarken sadece bir hikaye anlatmak istemedim. Aynı zamanda o dönemin tarihi ve sosyolojik atmosferini de anlatmak istedim. Ben tarih ve sosyoloji eğitimi almış biriyim. Bu yüzden romanda şu konulara da yer verdim. Bizans sarayının politik yapısı, ikonoklazm tartışmaları, İpek ticareti, farklı dinlerin birlikte yaşaması ve Konstantinopolis'in gündelik hayatı. Bu kitapta pazarlardan saray koridorlarına kadar çok geniş bir dünya var. Bu romanı yazarken İstanbul'da birçok yerde dolaştım. Topkapı Sarayı'nda saatler geçirdim. Ayasofya'nın taşlarına dokundum. Kapalı Çarşı'da eski ipekleri inceledim. Çünkü bir tarihi roman yazarken sadece bilgi yetmez, atmosferi de hissetmek gerekir. Ben de o atmosferi hissetmeye çalıştım. Şimdi size küçük bir soru sormak istiyorum. Eğer siz 9. yüzyılda yaşasaydınız, Konstantinopolis'te kim olmak isterdiniz? Bir tüccar mı? Bir saray görevlisi mi? Bir keşiş mi? Yoksa bir gezgin mi? Yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Bu kitabı merak edenler için önemli bir bilgi vermek istiyorum.
Hanane romanı sadece kitapyurdu.com sitesinde satılıyor. Başka hiçbir satış sitesinde yok. Yani kitabı almak isterseniz kitapyurdu.com üzerinden sipariş verebilirsiniz. Genellikle sipariş verdiğinizde kitap birkaç gün içinde adresinize ulaşıyor. Eğer tarih seviyorsanız, eğer farklı kültürlerin bir araya geldiği hikayeler hoşunuza gidiyorsa ve güçlü karakterlerin olduğu romanları seviyorsanız, Hanane romanı tam size göre olabilir. Bu arada kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda tarih, kültür, ilginç olaylar ve kitaplar hakkında videolar paylaşıyorum. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Bu tür içerikler üretmem için bana gerçekten çok yardımcı oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Ferruh Gün. Hepinize güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.